Fela yecri işte asla cereyan edemez. Nerede? Fil mülki mülk aleminde. Mülk yani bizim gördüğümüz alemler. Göklerden, yerlerden, dağlardan, taşlardan. Vel melekut melekut aleminde. Melekut büyük mülk demektir. Yani şöyle diyelim mülk alemi süfli. Yani bu aşağı alem bizim de gözümüzle görebildiğimiz alemler. Melekut alem ulvi. İşte gökler, göklerin arkaları, ikinci kat, üçüncü kat semalar. Daha biz birinci katı bile göremiyoruz. Yıldızları bile göremiyoruz da doğru dürüst. İşte öyle bir şey parlıyor orada diye görüyoruz yani. Onun için yukarı alemde ve aşağı alemde mülk ve melekutun tabii çok izahlarını geride yapmıştım ama kısacası budur. Cereyan edemez. Cereyan edemez demek meydana gelemez demek. Ne kalilun az bir şey de meydana gelemez. Ev kesirun çok bir şey de meydana gelemez. Sagirun küçük bir şey de. Ev kebirun büyük bir şey de. Hayrun hayırlı bir şey de. Ev şerrun şerli bir şey de meydana gelemez. Nef'un faydalı bir şey de. Ev durrun zararlı bir şey de. İmanun inanmak kabilinden bir şey de. Ondan sonra ev küfrun inkar ve kafirlik olan sayılan bir şey de. İrfanun Allah'ı tanımak, doğru bilmek, işleri doğru bilmek bakımından olan bir şeydir. Ev nükrun nükur yani bir şeyleri bilmek ama doğru bilmemek. İsabetsiz bilmek, yanlış bilmek, hatalı bilmek. Fevzün kurtuluş, necat yani kar elde etmek. Ev husranun efendim yahut husran Türkçeleşmiş artık. Hasar, zarar, efendim kayıp, yitik. Ziyadetün artış. Ev nuksanun bir şeyin artması. Ev nuksanun yahut eksilmesi. Taatün ibadet. Şu adam namaz kılmış, abdest almış, oruç tutmuş. Ev isyanun yahut isyan işte efendim içki içmek, kumar oynamak, zina etmek. Bütün bunlardan deminden beri saydığımız hiçbiri cereyan edemez. Yani ne aşağı alemde ne yukarı alemde. Ne yerde ne gökte diyelim. Daha Türkçesi. Meydana gelemez. İlla ancak ve ancak meydana geldiyse geliyorsa bir kazaihi onun kazasıyla. Daha ve kaderi kaderiyle. Türkçede tabii kaza deyince trafik kazası zannediyor. Kaza ve kaderiyle. Kaza ve kaderiyle şu demek. Geçenlerde yine anlattık ama en kısa manasında. Kaza Allah-u Teala'nın o şeyi evveli olmayan ve hatası olmayan ezeli ilminde bilmesiyle. Onun bilmediği bir şey olamaz. Kader ve kaderi kaderle. Kader de ne demek? Allah-u Teala'nın ezeli ilmine mutabık olarak vakti saati geldiğinde ezelde onu biliyor. Hangi vakit, hangi saat, ne zaman, ne şekil yaratacağını biliyor ezelde. Onun kazasıyla yani ezeli ilmiyle. Kaderiyle ne demek? Vakti geldiğinde, yaratmayı murad ettiği saat geldiğinde o ezeldeki ilmine mutabık olarak zerre kadar şaşmaz. Çünkü yanlış bilmez ki. İlmi de değişmez. Sonradan yeni bir şey de gelişmez ki onun bildiğine mani çıksın da onu aciz bıraksın da aşağı. Onun için ezeli ilminde bildiğine göre ona mutabık şekilde onu icat etmesiyle. Yani kader takdir. Bu ne demek? Yaratması. Ölçülü, biçimli, miktarlı. Ne demek miktarlı? Ezeli ilimde onu sayısı biliniyordu, boyu biliniyordu, şekli biliniyordu veya neyse işte efendim görülen, görünmeyen ruhtur. Efendim boyunu, enini konuşamazsın. Bedendir, konuşursun gramını bilmem nesini. Çocuğun ölçü olur işte doğuyor bilmem ne anasının karnında işte kaç gramdır. Ha, kader takdir. Takdir ne demek? Miktardan da geliyor. Yani ölçülü İnna kulle şeyin halaknâhu bi kader. Biz her şeyi kaderle yarattık. Bu ayet neyi anlatıyor? Belli bir miktarla efendim her şey ölçüleriyle yarat. Peki bu ölçü nereden alınıyor? Bu ölçü ta ezelde neyi ne zaman ne şekilde yaratacağını biliyor ya. Kaza işte o. Kaza ezeli ilimde neyi yaratacağını, nasıl yaratacağını bütün teferruatıyla biliyor. Ha, kader ne? Vakti geldiğinde o ilim üzere onun miktarını ne belirledi? Kendi belirledi. Nerede? Ezeldeki ilmine göre. Yani şöyle bir şey olmaz. Nasıl olmaz? Allah-u Teala bu çocuğu efendim 4 kilo doğacağını biliyor ezelde. Ben mesela 4,5 kilo tosuncuk doğmuşum. İşte Allah-u Teala benim tosuncuk doğacağımı, 4,5 kilo doğacağımı Allah ezelde biliyor değil mi şimdi? Bilmez mi? Biliyor. Kader bunu ne yapıyor? Uyguluyor. Vakti geldiğinde benim anamın efendim
vasıtasıyla beni yaratırken. Şimdi şöyle bir şey olabilir mi yani? Ya ben ezelde bunun 4,5 kilo doğacağını biliyordum ama bunun anası zayıf. Ondan sonra bunun rahmi buna dar gelir. Ondan sonra bunu 3,5 kiloya indirelim. Yani şimdi böyle bir şey Allah hakkında düşünülebilir mi? İşte bunlar bunu söylüyorlar. Kader yok diyen, alın yazısı yok diyen Allah'ın ilmi yok demiş oluyor. Çünkü neden? Allah ezelde biliyor mu? Biliyor. Bilmiyor desen cahil demiş olursun, kafir olursun. Biliyorsa bildiğine göre de yaratıyor mu? Yaratıyor. Yok efendim Allah ne bilsin senin kimle evleneceğini. Nasıl bilmeyecek senin kimle evleneceğini? Ha sen evlendikten sonra biliyor. Onun nenem de biliyor evlendikten sonra kimle evlendiğini. Düğüne geliyor nenem de biliyor torunu kimle evlenmiş. Yani şimdi kaza ile kader birbirinden ayrılmaz. Kaza Allah'ın ezelde bir şey bilmesi, kader de onu vakti geldiğinde icat edip tatbik etmesi, uygulaması. Ama miktar üzere. Miktar neyle belirleniyor? Miktar ezeldeki ilimle belirleniyor. Yani demin dediğim misal çok güzel anlatmak için size. Yani bunu ben ezelde 4,5 kilo doğacağını biliyordum. Ama şartlar müsait olmadı. Kadının rahmi gelişmedi. Ne? Bunu Allah'ın ezelde bilmemesi cehalet istadıdır. Bunu Allah bilmiyor bunu ezelde ne olacağını diye kafir olur. Peki bu ilmin uygulanmasına Allah'a bir mani kimse çıkarabilir mi? Çıkaramaz. Ve mantüm bir mucizin diyor. Siz bizi aciz bırakamazsınız. Murad ettiğimiz şeyi halk etmekten, icat etmekten. Şimdi kimse de Allah'ı aciz bırakamazsa, ilminde tam isabet varsa ve hikmetiyle. Hikmet ne demek? Her yaptığı işte isabet, her şeyi doğru bilmek, ilminde hata olmaması, kaderinde hata olmaması, halkinde hata olmaması, icadında hata olmaması. Ama adam engelli çıktı dünyaya için. Adam engelli. Allah'ın yarattığı şeyinde 3 parmağı eksik. Yok bilmem gözü görmüyor, yok kulağı duymuyor. Tamam da Allah onun ezelde engelli olacağını bildi. Zaten kaderiyle de vakti geldi engelli olarak takdir etti, yarattı. Allah Teala onu ezelde sağlam bildi de sonra imalat hatası mı? Tövbe haşa ya Rabbi. Çocuğun gözü doğarken kafasından sıkıştı da boğulacaktı da oksijen alamadı beyni de çocuk ondan sonra akılsız oldu. Böyle bir şey olmuyor ki. Onun anasının karnından doğarken sıkışıp da beynine oksijen gitmeyip de engelli olan var. Bunu ezelde biliyordu. Onu zaten öyle yarattı. Onu da anasına babasına imtihan için yarattı. Ve hikmet. Hikmet sıfatı bütün Kur'an bunu anlatıyor. Ne demek hikmet? Her işte isabet. Hata yok. Senin hata gibi gördüğün Allah'a nispetle hata değil ki. Sen engelli diyorsun, özürlü diyorsun, parmaksız diyorsun, gözsüz diyorsun, kafasız diyorsun. Ve Allah Teala onu bir hikmete binaen işte anasına babasına şefaat edecek, anası babası ona bakacak, çok sevap alacak. Onlar cehennemlik olacaktı. Ona bakmaları sebebiyle günahlarına kefaret olacak. Sabır edecek, rıza gösterecek. Veya çok mübarek adam falan ama işte çocuğunu sabredemeyecek, raydan çıkacak. Bulan Allah beni mi buldu bilmem ne, bilmem ne. Oradan kafir olacak bilmem ne. Sen bunu ne bilirsin ki Allah kimin hakkında hangi hikmetini icra ediyor? Allah'a nispetle bunların hepsi isabet. Sana bana nispetle bu niye böyle oldu? Tabii bir Müslüman bunu demez, dillendirmez ama tabii şeytan vesvesesi kalpten geçerse de mesul olmaz. Ama her şey onun hikmetiyle olur ve meşiyetiyle oluyor.